Evet, adaptif hız kontrolünü deneyeceğiz. Arabayı aldığımdan beri aktif bir şekilde kullanıyorum. Özellikle uzun yolda. Büyük bir konfor, büyük bir rahatlık. İlk başta bir bekleme konumunu almak gerekiyor. Onun için şu tuşa basmamız gerekiyor. Buna bastığımız zaman bekleme konumuna giriyor. Hem o ekranda hem bu ekranda ibareler değişiyor. Sonra devreye alabilmek için şu ileri geri tuşunu kullanmak lazım. İleri veya geri tuşunu kullandığımız zaman hızımız neyse onda ayarlı oluyor. Şu anda 70 ile gidiyorum. Tıkladım. Evet, 70-71 artırıyorum. Bir ileri yetince 5-5 artıyor. Geriye çekince 5-5 azalıyor. 75 yaptım. 80 yaptım. Ayağım artık gazda değil. Şu anda 85 yaptım. Bir de bunun modları var. Eco, rahat, standart, dinamik diye. Ben Eco ile standartta kullandım. Dinamikte kullanmamıştım. Şimdi dinamiğe ayarladım. Dinamikte tepkileri daha iyi zannedersin. Çok uzunca bir süre kullanmadım daha dinamikte. Ama tepkileri daha hızlı gibi geldi bana. Evet, ileride ışık var. Işıklarda dikkatli olmak gerekiyor. Önünüz açıksa kırmızı ışığı algılamayabiliyor. Mesela ben bir de önünde araba varsa hızla duruyor. Onun için ben kendim duracağım. Onun hızla arabaya yaklaşıp hızlı durmasını istemiyorum. Biraz korkutucu oluyor. Daha önceden denemiştim. Onun için en iyisi ışıklarda kontrolü ele almak. Devreye sokmak için ışıklarda durduk, mesela frene basarak durduk. Devreye sokmak için yine bu ileri tuşuna bastığımız zaman devreye giriyor. Yani gaza elle basmamız gerekmiyor ama daha iyi hızlansın diye gaza basabiliriz. Şu anda 85'te 90 yapayım. Hatta şu arabaların arkasına geçeyim. Esas zaten bu adaptif hız kontrolünün esas mantığı bu zaten. Öndeki aracı göre hızını ayarlaması. 90 ayarlamıştım. Öndeki araçlar şimdi daha yavaş gidiyor. İşte 87 idi, 86'ya düştü. Takip mesafesi de var. Araçlar yavaşlayınca iyice yavaşladı. Yine ileride ışıklar var. Şu ikisi takip mesafesi. Bunları kısa veya uzun ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda ben en uzun ayarladım trafik çünkü akıcı. Özellikle yoğun trafikte kısaya ayarlayabilirsiniz. İşte İstanbul trafiğinde, sıkışık trafikte önünüze işte sürekli o boşluğa arabalar girmesin diye buradan kısaya ayarlayabilirsiniz. İşte buna bastıkça mesafeyi kısa tutuyor, yaklaşıyor arabaya. Yukarıdakilere basınca tekrar mesafeyi artırıyor. Evet, yine öndeki aracın hızına göre hareket ediyoruz. İşte ayaklar bilmiyorum gözüküyor mu? Ayakları geriye çektim. Tüm kontrolü onda. Evet, ışıklar kırmızıya dönüyor. Kontrolü bıraksam mı emin değilim. Bakalım. Öndeki araca göre gidiyor nasıl olsa. Bakalım duracak mı? Yine de evet, şu an hiç frene falan dokunmuyorum. Evet, öndeki araca göre gittiğimiz için bu sefer ışıklarda frene falan dokunmadım. Şu anda kendisi frenliyor. Ben yine frene dokunmuyorum. Yeşil yanınca gaza hafiften dokunmam yetecek.
Ama daha hızlansın istiyorsam gaza sürekli basabilirim. Yani ayarlanan hıza gelmesi için. Evet, yeşil yandı. Gaza hafiften dokundum. Öndeki aracın hızına göre hareket edecek ama ben biraz daha dokunayım. Daha iyi hızlansın. Bir de şöyle bir özelliği varmış. Onu da kılavuza bakınca öğrendim. Öndeki araç frene basınca o fren ışıklarını algılıyormuş. Algılayınca mesela işte durması normal bir hızda duruyorsa fren ışıklarını algılayınca daha hızlı duruyor. Yani öndeki aracın aniden durduğunu fark ediyor. Hızı yavaşlatıyor. Yine ileride ışıklar var. Yine dokunmayacağım. Evet. Yine öndeki aracın hızını algıladı. Ve durdu. Takip mesafesini de uzun bırakmıştım. Işıklarda yaklaşık ne kadar? Bir 5 metre kadar bir boşluk bıraktı. Gayet yeterli. Yani şu anda yavaş yavaş gittiğimiz için korkmadan kontrolünü bıraktım. Şu an tekrar gaza dokundum. Öndeki aracın hızına göre hareket ediyor. Ama biraz hızlansın istiyorum. Çünkü atmosferik motor yavaş gidiyor. Hızlansın diye biraz gaza dokundum. Özellikle sollamalarda bunu yapabilirsiniz. Yani ayarladığınız hız yavaş olabilir. Gaza dokunabilirsiniz. Devreden çıkmıyor. Frene basınca veya şu ilk devreye aldığımız tuşa basınca devreden çıkar. Gaza ne kadar basarsanız bas devreden çıkmıyor. Burada artık bir keskin dönüşler var. Burada bir kısa bir süre kontrolü kendi elime alacağım. Keskin dönüş var çünkü şurada U dönüşü. Yani ayarladığımız hıza göre hızlı dönebilir. Zaten şehir içi trafiğinde tavsiye edilmiyor. Yani uzun yol için tavsiye ediliyor. Zaten konforunu da uzun yolda hissediyorsunuz. Uzun yolda sürekli ayağınız gazda olmuyor. Yorulmuyorsunuz. Yani ben de sık sık uzun yol yaptığım için yani bunun konforunu, rahatlığını yaşadım. İstanbul trafiğine de kullanılır. Yani sürekli çünkü o sıkışık trafikte dur kalk sürekli az ayağınız gazda frende sıkıntı oluyor. Yani kullanabilirsiniz ama yani dikkatli olmak gerekiyor. Sürekli önünüze atlayan arabalar oluyor. Evet, şu anda E5'e çıkacağız. Burada yine kullanmaya devam ederim. Bu tuşu aşağıya ettiğimiz zaman o anki hızımız neyse ona ayarlanıyor. Yukarıya ettiğimiz zaman en son ayarladığımız hıza geliyor. Yani devreden çıkınca devreye alırken buna dikkat edebilirsiniz. Yani o anki hızınızda devam etsin istiyorsanız aşağıya, en son ayarladığınız hızda devam etsin istiyorsanız yukarıya tıklayınca tekrar adaptif hız kontrolü devreye giriyor. ...60 kilometrenin üzerinde bir hızda gidiyorsak... ...sinyal verip sollarken de... ...daha atik davranıyor. Bunu da sonradan öğrendim. Kılavuzda yazıyordu. Şu anda ben 85 ayarladım ama öndeki aracın hızı 64. Onun hızına göre hareket ediyor. Biraz hızlanıp sollamak istiyorum. Gaza bastım. Sinyalimi verdi. Yani kendi hızlanmasından daha hızlı gitmek istiyorum. Evet, 90'a da aldım. Tekrar ayağımı gazdan çektim. Önde araç algıladığı zaman bip sesi ötüyor. Araç takip mesafemiz dışındaysa yine bip sesi ötüyor. Ekranda bunları gösteriyor. Frene bastığınız zaman, yani araç frenlediği zaman yine ekranda gösteriyor fren ışıklarını. Ben arabayı aldığımdan beri 4 yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani
gayet de memnunum yani, çok konforlu bir özellik. Ya daha önceki aracımda adaptif değil, normal hız kontrolü vardı. Ya onda sürekli dikkatli olmak gerekiyordu. Bunda ise kontrol araçta. Özellikle uzun yolda yani kontrolü araca bırakmak çok daha mantıklı. Ya çünkü dalgınlık falan olabiliyor. Öndeki aracı geç fark edebiliyorsun. Ama işte adaptif hız kontrolündeyse kendisi yavaşlıyor. Ama kontrol sendeyse arabaya gidip çarpabiliyorsun. Şu anda hızı 100'e ayarladım. Önümde açık. Şehirler arası yollarda bazen dik yokuşlar falan olabiliyor. Orada ayarladığınız hıza ulaşmak için araç gaza bayağı bir fazla yükleniyor. O yüklenmelerden rahatsızsanız, yani o motor sesinden, işte fazla yakıt yakıyor endişesinden rahatsızsanız şu düğmeden hızı 5-5 indirebilirsiniz. Hatta aşağıya doğru basılı tutunca 1-1 iniyor. Veya yukarıya doğru basılı tutunca 1-1 artıyor. Yani 5-5 illa olması gerekmiyor. 1-1 de indirebilirsiniz. Ben şu anda 5-5 indireceğim. Birazdan yoldan çıkacağım. Tali yola gireceğim. Evet. Yani rampalarda buradan 5-5 indirebilirsiniz. Devre göre hareket edebilirsiniz. Şu anda frene basıp devreden çıkmak istiyorum. Çünkü gideceğim yere varmak üzereyim. Yani trafik yavaşlıyor burada artık. Evet, söylemeyi unuttuğum birkaç şey daha var. Bir tanesi, yani durur pozisyonda da şu tuşa basarak bekleme konumunu alabiliyorsunuz ama devreye girebilmesi için hızınızın 30 km/saat'in üzerinde olması lazım. 30 km/saat veya üzerinde olması lazım. Kullanım kılavuzunda 30 ile 180, bazı yerlerde de azami hız diye yazıyor. Zannedersem azami hızda 180 gösteriyordu bu aracın teknik özelliklerinde. Yani önemli özellikleri bunlar. Kafanıza takılan bir şey varsa, atladığım bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Bu arada modları bir önceki videoda açıkladım. Nasıl devreye gireceğini, nasıl ayarlanacağını açıklamıştım. Bir önceki videodan bakabilirsiniz.